Arkadaşlar şu anda Plaza Garibaldi'deyim. Meksiko City'nin önemli plazalarından bir tanesi, önemli meydanlarından bir tanesi. Buranın en büyük özelliği mariachi denilen bir müzik çeşidi var. Onun icra edildiği yer. Burada birçok kafe ve bar gibi yerler var. Orada bu mariachi yapan müzik toplulukları bir araya gelip çeşitli sanatsal gösterilerini burada yapıyorlar. Birazdan onlarla ilgili size görüntüler vereceğim. Arkadaşlar, mariachi Meksika kültüründe aşk acısı çekmek anlamına geliyormuş. Bu müzisyen toplulukları hayatını barlarda gitar çalarak ve sürekli gezerek sürdüren Meksikalılar. Bizdeki karşılığı muhtemelen ozan veya aşık olabilir diye düşünüyorum. Bu Plaza Garibaldi ile ilgili arkadaşlar benim okuduğum rehber kitap Lonely Planet ve birçok dokümantasyonda Plaza Garibaldi ve çevresiyle ilgili birçok güvenlik riskinden bahsediliyor. Aslında bu bundan 5-10 yıl önce çok daha büyük problem varmış. Yalnız etrafta çok fazla polis var. Ancak genel kural ve kaide olarak özellikle bunu Meksiko City için de söylüyorum. Özellikle akşam saatlerinde ben dikkatli olmanızı öneriyorum. Ana caddelerden ayrılmamanızı, karanlık bölgelere girmemenizi özellikle öneriyorum. Çünkü hakikaten bu anlamda bir güvenlik riski mevcut. Plaza Garibaldi'ye geliyorsanız işte çok karanlık olmadan gelmeye çalışın veya akşam geliyorsanız Uber tercih edebilirsiniz. Metro ile gelebilirsiniz. Dönüşte de keza aynı şekilde metro veya Uber ile dönmenizi ben öneriyorum. Metro tarafında tabii Meksika metroları çok ucuz, çok uygun ancak birkaç tane sıkıntısı var. Birincisi çok kalabalık. Aynısı ben Hindistan Delhi'de yaşamıştım. İkincisi de güvenlik anlamında da yan kesicilik, hırsızlık vesaire gibi durumlar Meksiko metrolarında çok görülen hadiseler. Cüzdanınıza, değerli eşyalarınıza sahip çıkın. Plaza Garibaldi'den özellikle gece 10-11 gibi dönüyorsanız yürümek yerine metro veya Uber tercih etmeniz bence doğru bir karar olur.
Meksika'da agua denilen bir bitki var. Bu bitkiden mezcal denilen alkollü bir içecek yapıyorlar. Karşıda gördüğünüz bina aslında bu tip alkollü içecekleri de deneyebileceğiniz bir müze. Bu da aynı zamanda Plaza Garibaldi'de. Arkadaşlar bu gördüğünüz alan Plaza de Garibaldi'ye yakın bir yemek alanı. Burada Meksika'ya özgü pozole denilen çorbayı bulabiliyorsunuz. Pozole geleneksel bir Meksika yemeği. İçerisinde haşlanmış mısır, iri taneli olan, içinde et, domuz veya tavuktan yapılıyor. Suyuna renk vermesi için de burada chili de arbol dedikleri büyük kurutulmuş bir kırmızı biber atılıyor. Soğan var ikiye bölünmüş şekilde ve oregano denilen bir şey var. Servis yapılırken üzerine çok ince doğranmış kuru soğan, marul, limon, turp, cilantro ve avokado konuluyor. Oldukça değişik bir çorba. Buraya gelirseniz bunu deneyebilirsiniz. Arkadaşlar Plaza Garibaldi'den ayrıldık. Zocalo Meydanı'na tekrar geri geldik. Sizin de gördüğünüz üzere Ölüler Günü kutlaması tüm hızıyla devam ediyor. Zocalo Meydanı çok hareketli. Çok farklı insanlar, çok farklı makyajlar, çok farklı görüntüler. Gerçekten inanılmaz bir deneyim. Eğer bir Meksika seyahati planlıyorsanız Ölüler Günü'ne denk getirmenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sevgili dostlar, Ölüler Günü özel bir takım yemekler çıkıyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi benim gördüğüm Pan de Muertos denilen bir Ölüler Günü ekmeği var. Bunu Meksiko City içerisinde birçok bunun benzeri pastane ve fırınlarda bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda buralarda çok fazla çeşit var. Özellikle yemek işini uygun ve ucuza getirmek istiyorsanız buralarda sizler için iyi bir alternatif olabilir. Herkese günaydın dostlar. Meksiko City'de bugün ikinci günümüz. Bugün hedefimizde ilk planımız sabah Museo de la Ciudad de Mexico'ya uğramak. Arkadaşlar burayla ilgili söyleyeceğim en önemlisi saat 10'da açılıyor. Ona göre planınızı yapın. 18. yüzyıldan kalma bu barok bina 1964'te müze olarak kapılarını açıyor.
Bir zamanlar Santiago de Calimaya kontunun sarayıymış. Ana avluya girdiğinizde 1923'ten kalma kamyonlar, 17. yüzyıldan kalma taksiler, Meksiko City'deki tarih, sanat ve temalar hakkında birçok objeler bulunmakta arkadaşlar. Burayı önemli kılan bir diğer nokta ise empresyonist sanatçı Joaquin Clausel'in burada bir dönem çalışmış olması. Bir çalışma odası var, içeride göreceksiniz. 2017 Kasım'da 35 milyon peso harcanarak restore ediliyor ve kapılarını tekrar açıyor. Oldukça güzel bir müze. Meksiko City ziyaretinizde müze merakınız varsa değerlendirmenizi öneriyorum. Giriş ücreti 35 peso, çarşamba günleri de ücretsiz.